Merhaba, Türkiye'de yaşadığınız evi Kazakistan'a götürseydik ve siz de artık orada yaşasaydınız ne gibi avantajları ve de ne gibi dezavantajları olurdu? İlk olarak Türkiye'den %76 daha az nüfusa sahip bir ülkede yaşamınızı sürdürürdünüz. Bu ülke yaklaşık 20 milyonken Türkiye ise 85 milyon civarında. Bunun dışında eğer Kazakistan'da olsaydınız %50 daha az işsiz kalma olasılığına sahip olurdunuz. Türkiye'nin %10'undan fazlası işsizken Kazakistan'ın ise %5'i herhangi bir işe sahip değil. Burada yer alsaydınız 4.6 yıl ortalama yaşam süresi azalırdı. Türkiye'nin 78.6 yıl yaşam süresi bulunurken Kazakistan'ın ise bu sayı 74'tür. Bunun yanında Kazakistan'da olsaydınız Türkiye'den tam %7 daha çok yıllık geliriniz olurdu. Buranın 2022 verilerine göre kişi başına düşen yıllık milli geliri 10.145 dolarken Türkiye'nin 9.407 dolar. Bunun dışında burada her 100.000 kişiden 7.8'i, Türkiye'de ise 4.3'ü yasa dışı ve kasti olarak bir kişi tarafından öldürülüyor. Yani bu da demektir ki Kazakistan'da yaşasaydınız öldürülme olasılığı %81.4 artardı. Ayrıca %29.7 hapiste olma olasılığı daha yüksek olurdu. Türkiye'de her 100.000 kişinin 212'si hapisteyken Kazakistan'da 275'i hapistedir. Kazakistan'da kişi başına düşen kamu ve özel sağlık harcamalarının toplamı 521 ABD doları iken Türkiye 664 dolar harcamaktadır. Yani bu da Kazakistan'da yaşamanız %21.5 daha az sağlık harcamalarına paranız giderdi. Kazakistan'da yaşasaydınız Türkiye'den %0.8 daha çok düşük bebek oranı artardı. Kazakistan'da her 1000 canlı doğumda bebek ölümleri 21.6 iken Türkiye'de bu sayı 21.4'tür. Kazakistan'da olsaydınız Türkiye ile AIDS hastalığına sahip olma olasılığı eşit olurdu. AIDS hastalığı ile yaşayan yetişkinlerin oranı Kazakistan'da %0.1 iken Türkiye'de de %0.1'dir. Fakat her yıl Kazakistan'da 500, Türkiye'de ise 200 kişi AIDS'ten ölmektedir. Son olarak %16.3 daha fazla bebek sahibi olma oranınız artardı. Kazakistan'da 1000 kişiye düşen yıllık doğum sayısı 19.6, Türkiye'de ise 16.8'dir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.